Efendim selamlar. Düşmüşler Salon'a hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bir süredir mitoloji videolarına ara vermiştik. Bugün bir dönüş yapalım istedim. Mitolojinin büyüleyici hikayelerinden kendi yonttuğu heykele aşık olan heykeltıraş Pigmalion'un hikayesine bakalım istedim. Dilerseniz başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun birlikteyiz. Pigmalion Kıbrıslı bir heykeltıraşmış. Döneminin usta isimlerinden. Yonttuğu heykeller büyüleyici bir zarafet, korkutucu bir gerçeklik taşırmış. Fakat bir derdi varmış bu heykeltıraşımızın. Sevememiş kadınları, aşık olamamış, evlenememiş hiç kimseyle. Kadınlara öfkeliymiş. Kıbrıs, Afrodit'in adasıdır. Denir ki deniz köpüklerinden doğan tanrıça karaya ilk burada adım atmış ve bu sebeple Kıbrıs, Afrodit'in memleketi olarak görülmüş, önemli bir kült merkezi olmuştur. İşte bu adada propoditler olarak anılan kadınlar yaşarlarmış. Bu kadınlar Afrodit'in tanrısallığını yadsıyıp bir de üstüne fuhuş yapmaya başlamışlar ki hani Yunan mitolojisi anlatılarına göre ilk fuhuş yoluna sapan kadınların da bu propoditler olduğu söylenir ve ahlaksızlıkları dilden dile adada yayılmaya başlamış. Afrodit ise hem bu hadsizliklerinden dolayı hem de ahlaksızlıklarından dolayı bu kızları cezalandırmaya karar vermiş ve onları taşa çevirmiş. Fakat Pigmalion için iş işten geçmiş efendim. Çünkü o ahlaksızlıkları gördükten sonra kadınlardan soğumuş. Hatta kadınlardan nefret etmiş, kadınlardan uzaklaşmış. Bu dünyada bulamadığı kusursuz kadını sanatında arar olmuş ve başlamış bembeyaz taşı yontmaya. Heykel şekillendikçe olağanüstü bir eser, yaşayan hiçbir kadına benzemeyen, yaşayan hiçbir kadının güzellikte yanına bile yaklaşamayacağı bir şaheser ortaya çıkmış. Pigmalion kendi eseri karşısında büyülenip kalmış. Büyük bir tutkuyla aşık olmuş heykele. Saatlerce, günlerce, haftalarca karşısına geçip hayranlıkla izler dururmuş eserini. Ellerini götürür, dokunurmuş heykeline, gerçek bir bedene dokunup dokunmadığını sınamak için. Bir yerden sonra Pigmalion tamamen gerçeklikten kopmuş. Taşı görmez olmuş. Heykele ne zaman dokunsa parmaklarının iz bıraktığını sanar. Dokundukça onu inciteceğinden, bedenini sıkıp morartacağından korkar olmuş. Öpücükler verir, onunla konuşurmuş. Çıkıp dışarı ona hediyeler alır gelirmiş. Deniz kabuklarından kolyeler, yüzükler, çiçekler, elbiseler. Kuş tüyü yastıklarda yatırır, sever, okşarmış. Ve efendim Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen Afrodit Festivali başlamış. Bu festivalde insanlar tanrıçanın tapınağına gider, kurbanlar keser, dilekler dilerlermiş. Pigmalion da gitmiş tanrıçaya, o da dilemiş dileğini. Fakat çok sesini çıkaramamış, utanmış, sıkılmış, kısık sesle eşi olsun istemiş, aşık olduğu heykel. Pigmalion eve döndüğünde yine sarılmış heykeline. Fakat öpüp okşarken heykeli bu sefer farklı bir sıcaklık hissetmiş. Heykel yumuşamış, kalbi atmaya başlamış, vücuda gelmiş. Afrodit dileğini gerçekleştirmiş. Karşısında güzeller güzeli kadını gören Pigmalion önce ne yapacağını şaşırmış. Sonra sarılmışlar, öpüşmüşler, sevişmişler, evlenip mutlu mesut birlikte yaşayıp gitmişler. Efendim bir Ovidius anlatısı olan fakat köklerinin aslında daha eski Yunan dönemine kadar gittiği tahmin edilen bu mitolojinin kısa hikayesi kısa olmasına kısadır fakat yüzlerce yıl boyunca insanlığın özellikle Batı kültüründe kafasını kurcalayıp durmuştur. Sanattan edebiyata, felsefeden psikolojiye birçok defa tema olarak kullanılmıştır, yorumlanmıştır, incelenmiştir. Birçok başlıkta alt metin okumaları vardır. İsterseniz modern okumalardan feminist bir pencereyle bakalım ki olumsuz bir eleştiridir. Benim de aslında az çok katıldığım bir eleştiridir. Tabii hikayenin o kadını nesnelleştirmesi, kadını bir kalıba sokması, kadına yine her zamanki gibi rol biçmesi biraz rahatsız edici bir durum. Pigmalion tarafından bakacak olursak, daha doğrusu hani mitolojinin yazıldığı dönemin kültürüyle bakacak olursak yine o erkek toplumunun, erkek örf ve adetlerinin, erkek yasalarının kadına bir biçim verme, kadına bir sınır çizme hadsizliğini görüyoruz. Ki zaten hani Yunan ve Roma döneminde de kadının yeri ne yazık ki malum. Yani Roma döneminde Yunan'a göre görece biraz daha iyi gibidir fakat genel olarak durum bildiğiniz gibi zoraki olarak şarta bağlanmış olan erkek kültürünün o tırnak içinde onayından geçemeyen kadınlar üzerinden bir yine tırnak içinde ideal yaratılıyor. Yani Pigmalion tartışmalı bir idealizmin peşinden koşup kendince bir ideal kadın ve ideal güzellik yaratıyor. Kadına rol biçilmiş, kadın şekillendirilmiş ve Pigmalion da aslında hani kadının canlılaşmasını isterken o yarattığı ideal ile onu iyice objeleştirip cansızlaşmasına sebep oluyor bir yandan. Hikayede kadının dili yok, kadının sözü yok, hatta kadının ismi yok. Efendim biliyorsunuz bu hikaye daha çok
Pygmalion ve Galatea olarak geçiyor fakat aslında ana kaynak Ovidius'ta ve diğer antik dönem kayıtlarında bu heykelin bir ismi yoktur. Kadın isimsizdir. Bu Galatea ismi de aslında çok sonraları daha sonradan yaşamış olan yazarlar tarafından heykele verilmiştir. Ki zaten hani farklı bir konuyu atlayacak olursak Roma'da da aslında kadınların ismi erkekler üzerinden yürür. Yani şöyle örneğin babanızın ya da kocanızın ismi Julius'sa sizin isminiz de Julia'dır. Efendim işte Antonius'sa sizin isminiz de Antonia'dır. Hani illa böyle olacak diye bir şey yok fakat genel olarak ne yazık ki kadınların ismi dahi bu şekilde erkekler üzerinden yürümektedir. Neyse efendim biz diğer alt metin okumalarına bakacak olursak, daha klasik okumalara bakacak olursak hikayenin temelinde tabii o insanın kusursuzluk arayışını ve yaratma dürtüsünü görüyoruz. İçimizdeki o kusursuzluk arzusu, ona ulaşma, onu yaratma dürtümüzün gerçeklikle çelişkisi, kusursuzluğun gerçek dünyada ulaşılabilir olup olmadığının sorgusu, o kusursuzluk arzusu ile hayatın kusurlarının, idealizm ile gerçekliğin çarpışmasını görüyoruz. Sanatçının tanrıcılık oyununu izliyoruz. Bunun yanında tabii güzelliğin estetiği, güzellik nereye kadar nesneldir, nereye kadar özneldir, güzelliğin idealizmi gibi başlıklara da bizi hikaye yönlendiriyor. Yazıldığı günden bu yana fakat özellikle Rönesans sonrası sanata, sanatçı etkisi büyük olmuştur. Sanat nasıl yorumlanmalı, nasıl uygulanmalı konusunda, sanatta estetik, gerçeklik arayışında az önce konuştuğumuz o başlıklar üzerinden birçok sanatçıya düşünce penceresi açmış, yön vermiştir. Tabii sanat tarihinde de birçok sanatçıya resimde, heykelde ilham olmuştur bu hikaye. Daha çok Jean-Léon Gérôme'un eserleri, resimleri bilinir konuyu ele alan. Fakat ben Jean Rox'un eserini de çok severim. Bulutların üzerine uzanmış Afrodit'in dokunuşu ile yeni dönüşüm yaşayıp henüz daha yarısı canlanmış olan Galatea, Pygmalion'un Galatea'ya aldığı mücevherleri kurcalayan ve yine yavaş yavaş canlanan heykelin kalbine dokunarak onu aşkla dolduran Afrodit'in minikleri Putti ekibi, elinde meşalesi, çiçek tacı ile Galatea'nın kolunu tutan düğün tanrısı Hymeneos ve olan biteni şaşkın, hürmetkar bir biçimde izleyen Pygmalion. Tabi sanatla beraber Orta Çağ'da bu hikayeleri konuşmak putperestlik olarak görülüp yasaklandığı için asıl aydınlanma sonrası tekrar canlanınca felsefede ve edebiyatta birçok isime tema oluyor Pygmalion'un öyküsü. Efendim Jean-Jacques Rousseau'dan Bernard Shaw'a, Pinokyo'dan Frankenstein'a birçok farklı vizyonla bu hikaye tekrar ele alınmıştır, yorumlanmıştır, insanların kafasını kurcalamıştır. Tabii hani Pygmalion kökenli eserleri yani işte tiyatro oyunu olsun, bale olsun, efendim sinema, televizyon, edebiyat olsun. Şimdi sıralamaya kalkarsak oldukça zamanımızı alır. Sizler dilerseniz kendiniz bu alanda araştırmalarınızı yapabilirsiniz. Günümüzde de tabii bilim ve teknoloji üzerinden aslında bir Pygmalion okuması yapabiliriz. Hani az önce yaratma dürtümüz dedik ya, işte cansız bir bedenden bir canlı yaratma, bağımsız bir bilinç oluşturma, kusursuz bir varlık yaratma arzumuz ve bunun elbette genetik mühendisliği, işte yapay zeka, robot teknolojisi üzerinden işte bilim ve teknolojiye ve oradan da hatta işte bilim kurgu edebiyatı ve sinemaya yansımaları. İşte yakın zamandan hani bilim kurgu edebiyatı sinema üzerinden birkaç örnek vermek gerekirse aklıma gelenler Ex Machina filmi vardır. Yine Westworld, ben ilk sezonunu çok severim. Dizisi bu konuya aslında yine yakın bir temadır. Black Mirror'ın bir bölümünü hatırlıyorum. İşte ölmüş eşini bir robot olarak geri getirmeye çalışan kadının anlatıldığı bir bölüm vardı. Ve elbette edebiyatta hani benim ilk aklıma gelen elbette Asimov'un robot öyküleri. Tabii yine bu hikayede insanlığın sevimli teması, sevginin dönüştürücü gücünü görüyoruz ki Hollywood çok kullanır bu işte sevginin gücü temasını. İnsanlığın naif anlatısı, naif inancı. Bunun dışında elbette Pygmalion'un kusursuzluk peşinde koşarken toplumdan izole olması, sanatçının girdiği o sanatsal saplantının tecrit edici etkisi yine dikkat çekici bir detay bu hikayede. Bir idealin amansızca peşinden gitmenin sonu hangi kapıya çıkıyor bize bu konuda bir düşünme imkanı veriyor. Pygmalion ve Galatea öyküsü, kusursuzluk özleminin yaratma güdümüze etkisinin, aşkın dönüştürücü gücünün hikayesi, sanatsal yaratımda ve felsefi bakışta idealizm ve gerçeklik çarpışması, güzelliğin doğası, arzularımızın kör ediciliği ve içimizdeki Tanrı'nın dışa vurumu. Peki, Galatea mutlu mudur? Galatea özgür bir birey midir yoksa Pygmalion'un arzularının bir objesi midir? Sürçülisan ettiysek affola. Efendim beğendiyseniz ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. Beğenmediyseniz de sabredip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve hepinize mutlu günler diliyorum.
Şarkı yönlendirmesi yapmadık uzun zamandır. Paolo Nutini, Iron Sky. Görüşeceğiz. Bay bay.